Tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tatlı çantayı öreceğiz. Yapımı çok pratik, herkesin yapabileceği güzel çantalardan bir tanesi. Mağazalarda çokça gördüğümüz çantalardan bir tanesi. Daha çok böyle kumaş halini görüyoruz. Biz sizlerle birlikte bunun örgü halini yapıyoruz şu anda. Çantada kullandığımız malzemelerden kısaca bahsedeyim, sonra örmeye başlayalım. Ben aslında bu çantaya başlıyorken Instagram'da beni takip edenler biliyorlar. Orada hikayelerde paylaşmıştım. Şu kürk kısmını beyazla başladım. Hatta videosunu çektim. Sonra söktüm, iptal ettim. Kahverengine çevirdim. Çünkü benim şu rengime, ana rengime beyaz ip hiç olmadı. Çok çiğ kaldı. O yüzden değiştirip kahverengine çevirdim. Şimdi şurada kullanmış olduğum bu ana ipim ribon ip olarak geçiyor. Yassı ribon ip. Videonun içinde zaten gösteriyorum ipi. Yine göreceksiniz. Bu ipten toplamda 350 gram gidiyor. Bir yumağa 200 gram. Ben 2 yumaklık ip hazırlamıştım. 350 gram kadar ip gidiyor. Ama kullanacağınız ipe göre değişir tabii. İncelik kalınlığına göre de bu miktar değişir. Onu dikkate alın. Bu kullanmış olduğum kürk ip de ana kuzusu, kürk ip olarak da geçiyor. Benim kullandığım marka Lanosa Dominant. Bundan da bir yumak yetti. Toplamda 100 gramlık bir ipti. Bir yumak fazla yetti. Bu iki ipi kullanarak öreceğiz. Şöyle göstereyim. Şuralara yaylı halka taktım. Yaylı halka kullanacağız. Ben astarlamadım. Dilerseniz astarlayabilirsiniz. Pratik bir çanta dediğim gibi. Zaten aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfam kanalımla aynı isimde. Aysha Hobby kanal ismim. Instagram ismim de aynı. Yine Aysha Hobby. Oradan da beni takip edip iletişime benimle geçebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hem pratik hem çok güzel bir çanta. Bütün detaylarını videoda bulabileceksiniz. Şimdi örmeye başlayalım. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. Toplamda 25 tane zincir çekeceğim. Çektiğim zincirin ölçüsünü de göstereceğim daha sonra size ki ipiniz farklı olursa ilmek sayınızı ölçüye göre ayarlayın. Şimdi hemen başlıyorum. İlk çektiğim zincirim düğüm niteliğindedir. Bu zinciri saymıyorum. Sonrakileri sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. 25 tane zincir çektim. Daha sonra ilk çektiğim zinciri örmeden atlayacağım. İkinci zincire batarak sık iğne yapacağım. Model tamamen sık iğneden oluşuyor. Direkt içine batmayacağım. Böyle aralarında boşluk esneme görüntüsü olmasın diye. Ne yapacağım? Çeviriyorum. Bakın bu şekilde zincir. Bu ön yüzü, arka yüzünü çeviriyorum. İlk zincire batmıyorum, sonrakine batıyorum. Bakın şu ortada görmüş olduğunuz direkt bu şekilde baktığınızda ortada bir eksi işareti gibi görünen bu çıkıntılara batacağım. Böyle yandan tuttuğumda da timsah sırtı gibi zaten kendini belli ediyor. Dediğim gibi ilkine atlıyorum. İkinciye batıyorum. Ve hemen sık iğne yapıyorum. Şimdi 25 taneydi zincir sayımız. Bir tanesini örmeden atladık. 24 kaldı. Bu 24 tane zincirin her birine battığımızda bizim toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak. Biz bu sık iğneyi çantanın gövde kısmı ne kadar olsun istiyorsak o kadar öreceğiz. Daha sonra yan duvarlarını yapacağız. Daha sonra askılarını yapacağız ve çantayı tamamlayacağız. Bu görmüş olduğunuz az önceki beyaz ana kuzusu ipi kenarlarında kullanacağız sadece. Yani ana kısmında, gövdesinde, yan duvarlarda sadece kenarlarında olacak. Ana kısımlarında orta görüntülerde olmayacak. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerimi ördüm. Toplamda benim 25 tane zincirimden 24 tane sık iğnem oldu. Dediğim gibi bir tanesini örmeden atladığım için. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum.
Yapacağım tek işlem her sık iğnenin tepesine bir kere batarak sık iğne yapmak. Dediğim gibi bu parçayı çantanın gövde uzunluğu ne kadar olsun istiyorsam o kadar öreceğim. Bu 24 tane sık iğneyi bu şekilde örelim. Sonrasında zaten yine sizlerle birlikte devam ettiriyor olacağız. Sıra bittiğinde bir zincir çekeceğiz ve bir sonraki sıraya çıkacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir zincir çekiyorum, sırayı bitiriyorum, bir zincir çekiyorum, yeni sıraya başlıyorum. Bu şekilde örelim, sonrasında yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben ördüm. Beraber sayacağız kaç sıra örmüşüm ve ölçüsü ne olmuş bakacağız. Ama önce şunu göstereyim. Şimdi 24 tane sık iğnem 21 santime denk geldi. Yani ipiniz fark ederse, benim gibi ribon iple örmezseniz, daha ince bir iple örerseniz 21 santim olana kadar zincir çekin. Daha sonra üstüne sık iğne yapın. Şimdi dediğim gibi bu şekilde eni 21 oluyor. Uzunluğu da 37 santim oluyor. Şimdi bakalım kaç sıra örmüşüm. Şuradan sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ve 46 sıra bana bu ölçüleri vermiş. Şimdi etrafını sık iğne döneceğim. Daha sonra da yan duvarlarını, yan körüklerini yapacağım. Nasıl dönüyorum etrafını sık iğne? Hemen bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra her sıraya birer kere batıp sık iğne yapıyorum. Battım, sık iğne. Bir sonraki sıraya battım, sık iğne. Sıra atlamamaya dikkat ediyorum arkadaşlar ve aynı sıraya 2 kere, yani fazladan batmamaya dikkat ediyorum. Her sırama görmüş olduğunuz gibi bir kere batıp sık iğne yapıyorum. Ta ki sıra sonuna kadar. Orada dönüş için arttırma yaparak dönüşün daha böyle temiz olmasını sağlayacağız. Evet, bakın başladım ve sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi sonuncu sıraya batıyorum. Buraya 1 ve 2. 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani çift batıyorum ki şu dönüşüm rahat olsun diye ve toparlanma yapmasın diye. Daha sonra yine her sık iğnemin başına birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Şuraya yanlış battım. Aşağısına gitti. Evet. Sıra sonunda yine aynı şekilde çift batarak sonrasına devam ettireceğim. Şöyle elimle de düzelteyim. Evet arkadaşlar, bakın. Buraya en son beraber çift batmıştık. Şimdi bu kısmı ördüm. Yukarıya geldiğimde yine aynı işlemi yaptım. Çift battım sıra sonuna. Sonra aralardaki sık iğneleri yine birer tane ördüm ve başladığım yere, sıra sonuna geldim. Şimdi burada yine çift olması gerekiyor. Başlarken ilk sıraya bir tane batmıştık. O yüzden bitiriyorken aynı yere tekrar batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Üstüne de bir tane zincir çekiyorum. Yani az önce ilmek kaydırma yaptım ve sıramı kapattım. Şimdi ipimi keseceğim ve yan duvarlarını yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi benim burada sık iğnelerimi saydığımda toplamda 46 tane sık iğnem var. Bakın şu çift battığım kısmın sadece öndekini, buradakini sayıyorum. Diğeri bu kısma dahil. Yani ikisinde yan uzun parçaya dahilmiş gibi saymıyorum. 2 tane sık iğnenin sadece çift battım. 2 sık iğnenin sadece bir tanesini sayıyorum. Buradan başladım, saydım. Burada da çift battığım sık iğnenin sadece ilkini, yani bir tanesini saydım. Toplamda 46 tane
sık iğnem var. 46 sık iğnenin 18 tanesini ön duvarlar için ayıracağım. Ortadaki 10 tanesini de taban için ayıracağım. Bakın burada saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane sık iğne ayırdım. 19'uncuya taktım iğneyi. 19. dediğim iğneyi tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada da takıyorum iğneyi. Bu kısmı şöyle düşünün. Çantanın taban kısmı olacak. Şuraya sayalım, 18 tane mi kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Tamamdır. Şimdi yan duvarlarımızı yapalım. Bu sayılar bize yan duvarların da sayılarını veriyor. Evet, şimdi yan duvarlarımızı yapmaya başlıyoruz. Toplamda 11 tane zincir çekeceğiz. Dediğim gibi burası bize sayıları veriyor zaten. 10 tane sık iğne üzerine 18 sıra örmemiz gerekiyor. Taban için 10, yanlar için 18 ayırmıştık çünkü. Hemen ilk zincirimi saymıyorum biliyorsunuz, düğüm niteliğinde. Diğerlerini saymaya başlıyorum. 10 tane sık iğnem olacağı için 11 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zincirlerimi çeviriyorum. İlk zincirimi örmeden atlıyorum. İkinci zincirin arka kısmına batıp sık iğne yapıyorum. Bunda yaptığımızın aynısı. Şu ortada görünen, böyle çevirdiğinizde timsah sırtı gibi görünen çıkıntılara batıyorum. Ve sık iğnelerimi yapıyorum. İlk sık iğnemi yaptım. Bu ikinci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sırama dönüyorum. Her sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum ve bu parçayı istediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyorum. Ben şimdi öreyim. Kaç sıra ördük ve devamını yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi ördüm. Toplamda 18 sıra ördüm. Bakın sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra. Şimdi etrafını sık iğne döneceğiz. Bir tane zincir çektim. Ve artık geri dönmüyorum. Yan tarafa, yani uzun kenara devam ediyorum. Her sırama bir kere batıp sık iğne yapıyorum. Aynı büyük parçada yaptığım gibi yapıyorum yani. Sonuncu sıraya geldim, battım. Buraya ne yapıyorduk? 2 tane batıyoruz. Çift batıyoruz ki dönüşümüz kolay olsun. 2 tane battım. Şimdi burada da aynı şekilde her birine birer tane batacağım. Sonuncuya geldiğimde burada da çift batacağım sonuncuya. Bakın sonuncuya geldim. Buraya da çift battım. Dönüşü sağlamış oldum. Ve daha sonra yine her sıraya birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum.
Burada da yine köşeye geldiğimde çift yapacağım. Dönüşü sağlayacağım. Sonra bitireceğim zaten bu parçayı. Bu parçanın aynısından bir tane daha öreceğiz. Sonra ördüğümüz parçaların etrafını ana kuzusu ipimizle geçeceğiz. Bakın sonuncu sıradayım. Bir, aynı yere ikinci sık iğnemi yaptım. Daha sonra sık iğne tepelerine batarak yine sık iğne yaptım. Ve sonuncu sık iğneme geldiğimde başlarken buraya zaten bir tane yapmıştım. Bitirirken de aynı yere bir tane batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekip artık ipi kesiyorum. Parça hazır. Dediğim gibi bu parçadan bir tane daha örüyoruz. Sonrasını birlikte devam ediyoruz. Evet, toplamda 45 tane zincir çektim. İlk zincirimi örmeden atlıyorum. İkinci zincirime batarak sık iğne yapıyorum. 45 zincir, ilkini örmeden atladık, 44 kaldı. Her birine birer tane sık iğne yaptığımızda 44 tane sık iğnemiz olacak. Bu 44 sık iğneyi 2 sıra öreceğiz arkadaşlar. 2 sıra ördükten sonra bunun da etrafını ana kuzusu ipimizle geçip askılarımızı da hazır hale getireceğiz. Daha sonra birleştirme kısımlarına geçeceğiz. Artık çantamızın bütün parçalarını birleştirip bitireceğiz. Evet, şu an ilk sıramı neredeyse bitirmek üzereyim. 2 sıra yeterli olacak bizim sap kısmı için. Bunlar tutma kısmı olacak. Elle tutma kısımları olacak. Bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. İkinci sıramı da aynı şekilde örüyorum sık iğnelerimi. Daha sonrasını tekrar size gösteriyor olacağım. Evet, sıramı bitirdim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Dikebileceğim kadar ip bırakarak kesiyorum. Ve hemen bir fikir değişikliğiyle kenarlarını kahverengi yapmaya karar verdim. Hatta ben az önce beyaz yaptım, videosunu çektim ama iptal ettim onu. Niye? Çünkü benim şu ana rengime beyaz hiç gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi sonra yani. Çok çiğ kaldı bunun üstüne beyaz. Belki böyle daha böyle krem rengi olsaydı giderdi. Bu biraz taş rengi gibi. Bakın şöyle göstereyim. Yani buna hiç yakışmadı. O yüzden vazgeçtim. Kahverengi yapayım dedim. Kahverengiyle ben etrafını gideceğim ama siz kullandığınız renginize göre kenarındaki kürk renklerine karar verebilirsiniz. Bakın şöyle yarım yumağım vardı. Açıkta zaten. Daha önce kalan. Kullandığım ip de bu. Lanosa Dominant. Beyaz olan Lanosa Dominant değil. O ana kuzusu olarak geçiyor. Bu kürk ip. Evet, şöyle göstereyim. Bu kullandığım ipi 100 gram 75 metre olarak gösteriyor. Lanosa Dominant dediğim gibi. Bu kürk ip arkadaşlar. Ana kuzusu değil. O yüzden metrajı biraz daha az bunun. Bundan yarım yumak yetmez. Büyük ihtimalle bir yumağın tamamını bitiririm. Eğer tek kat gidersek yeter ama çift kat gidersek yetmez. Onu da önden söyleyeyim. Ama ana kuzusu kullanacaksanız onu rahat rahat kullanabilirsiniz. Şimdi etrafını nasıl kürk iple geçiyoruz onu anlatacağım size. Pofidik ipimi aldım. Ben ipi çift kat yapıyorum. Böyle şu kürk kısmı biraz fosur fosur olsun istiyorum. Peluş kısmı. O yüzden çift kat kullandım. Böyle 2 kata aldım ipimi. Aldıktan sonra şöyle biraz dikleştireyim. Herhangi bir kısımdan batırdım. İlmek kaydırma yapacağım önce. Battım. Battığım yerden çıkardım. Bir sonraki sık iğneye battım. İlmek alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Sıraları kaparken yaptığımız ilmek kaydırmanın aynısını yapıyoruz. Şu parça ipi şöyle bakın. Elimdeki ipin üstüne atıyorum. Düğüm teli olsun, sağlamlaşsın diye. Sık iğneye batıyorum. İp alıyorum ve çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Battım.
ip aldım, çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde bu parçanın dört bir tarafını ilmek kaydırmayla geçiyorum arkadaşlar. Bakın. Tek yaptığım şey ilmek kaydırma işlemi. Birleştirmesini yapıyorken de yine bu peluş iplerle, yani ana kuzusu iplerle yapacağız. Evet, bakın dört bir tarafını geçtim böyle. İlmek kaydırma yaptım yani. Daha sonra sadece şu an geldiğim bu kısa kenara bir de sık iğne yapacağım. Diğer kenarlara yapmayacağım. Bu kısmı çantanın ağız kısmına denk gelecek. O yüzden sadece buraya özel. Diğer üç kenarda sadece ilmek kaydırma olacak. Burada hem ilmek kaydırma hem sık iğne olmuş olacak. Sadece dediğim gibi bir kenara yapacağız bu şekilde. Bir tane kısa kenarı yapacağız bu şekilde ki burası çantamızın ağız kısmına denk gelecek çünkü. Bakın sık iğneye direkt batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir sırada üstüne peluş ipimle sık iğne yapmış oluyorum yani. Daha sonra ipime bir tane zincir çekip burada kesiyorum. Bu parçam hazır. Bütün parçalara aynı şekilde etrafını ilmek kaydırma geçeceğiz. Bakın bu iki parçanın dediğim gibi etrafını ilmek kaydırma geçtik. İkisinin de sadece bir kenarına, bir tane kısa kenarına bir de sık iğne yaptık. Buralar çantanın üst kısmı, yani ağız kısmına denk gelecek. Bu hazır. Daha sonra sap kısımlarını yapacağız. Bakın sap kısmının ben bir tanesini çalıştım bu şekilde. Gerçekten çok güzel oluyor. Aynı şekilde bunu da sizle birlikte yapacağız. Yine önce ilmek kaydırma yapıyoruz ama nasıl? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğneyi atlıyoruz. Bunu çantanın iç kısmında kalacak. Oradan dikeceğiz. 7.'ye batıyoruz ve ilmek kaydırma yapmaya başlıyoruz. Battım. Battığım yerden ipi çıkardım. Sonraki sık iğneye battım. İp alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Bu parça ipi şu ipin üstüne attım ki sağlamlaşsın. Atlamadan her sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ta ki bu uçtaki, burada da 6 tane sık iğneyi bırakıp 7.'ye batmam gerekiyor. O yüzden bu uçta 6 sık iğne kalana kadar ilmek kaydırmalarımı yapıp geleceğim. Evet, bakın 6 tane sık iğne kalana kadar yaptım ilmek kaydırmalarımı. Geldim. Şimdi hemen bu yaptığım ilmek kaydırmanın yanındaki, yani şöyle tutarsam bu sık iğnenin dibi aslında, batıyorum. Yine ilmek kaydırma. Sonra bir sonraki sık iğneye batıyorum. Yine ilmek kaydırma. Böylelikle diğer tarafa geçmiş oluyorum. Ve yine aşağıya doğru her sık iğneye batarak ilmek kaydırmalarımı yapıyorum. Evet, bakın böyle. Evet, sona doğru geldim. Şimdi yine aynı şekilde bakın başladığım yere gitmem gerekiyor. Battığım sık iğnenin şöyle tuttuğumda altına denk geliyor. Batıp ilmek kaydırma ve ilk başladığım yere batıp ilmek kaydırma.
Böyle dikdörtgen şeklinde bir çerçeve yapmış olduk aslında. Daha sonra yine bunda yaptığımız gibi, bunda sadece ağız kısmını yapmıştık. Şimdi tamamına, bu yaptığımız parçanın tamamına sık iğne yapacağız. Hemen her sık iğneme yine batıyorum. Birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her birine batıp sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın başladım ve şimdi yine bu tarafa geçmem gerekiyor. Bu sefer yine aynı şekilde ilmek kaydırma ile geçiyoruz. Buraya kadar sık iğne ile geldik. Şu kısma yine ilmek kaydırma yaparak diğer tarafa geçiyoruz. Yaptım ilmek kaydırmamı. Bakın diğer sık iğnelere geldim. Ve yine şimdi sık iğnelere batıp sık iğne yapıyorum. İp o kadar güzel ki böyle arada kürklü ya, minnacık bir görüntüsü kalıyor. Bu tutma sapı olacak çantanın. Evet. Evet, bakın sona doğru geldim. Yine başladığım yere gideceğim. O yüzden şuraya da bir ilmek kaydırma yapacağım. Hem de diğer tarafla da eşitlemiş olacağım. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir tane zincir çektim. Ve bu ipi de kestim. Daha sonra düğümleyip kalan parçalarını da keseceğim. Ve bakın askılar hazır. Şu şekilde askılarımız olacak. El tutma sapımız olacak. Askılar hazır. Yan körük hazır. Şimdi ana parçamızı hemen aynı şekilde yapalım. Onda da aynı işlemler. İlmek kaydırma yapacağız dört bir tarafına. Sonra gövdede yapmıştık ya, sadece ağız kısmına denk gelecek kısma sık iğne. Burada da iki tane kısa kenarın ikisine de, burası çünkü ağız kısma gelecek iki tarafta, ikisine de daha sonra sık iğne yapacağız. İlk önce ilmek kaydırmasını yapmaya başlayalım. Herhangi bir köşesinden batıyorum ve hemen başlıyorum. Hepsinde yaptığım şekilde başlıyorum. Hemen ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın her birine ilmek kaydırma. Bu şekilde, bunun diğerlerine hiçbir farkı yok. Etrafını ilmek kaydırma dönerim. Ağız kısımları sık iğne yapalım. Sonrasını birlikte devam edelim. Evet, bakın bunun da dört bir tarafını ilmek kaydırma yaptım. Sonuncuyu da yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu kısa kenarına, dediğim gibi ağız kısmına denk gelecek. Buraya sık iğne de yapacağım. Sık iğnelerin direkt tepelerine batıyorum. Evet. Ve her birine birer tane sık iğne yapıyorum.
şekilde olacak. Bu sıra bittiğinde, yani bu kısım bittiğinde keseceğim ipi. Sonra bu kısa kenara da yine aynı şekilde sık iğne yapacağım. Evet, sona kadar geldim. Bir zincir kestim. Çektim. Bu ipi de kestim artık. Şimdi dediğim gibi aynı şekilde diğer kısa kenara da sık iğne yapalım. Battım hemen ilk sık iğnemin tepesine ve hemen başlıyorum. Önce bir tane zincir çekip sabitledim. Daha sonra aynı yere batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Her sık iğnenin yine tepesine batıyorum ve peluş ipimle sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi bu kısımlar çantanın ağız kısmına geleceği için sık iğne yapıyoruz. Diğer kısımlara birleştirme olacak. O yüzden oralara sık iğne yapmıyoruz. Sadece ilmek kaydırma yaptık. Evet, şimdi bu da tamam. Artık parçalarımızın peluşlarını da yaptık. Şimdi önce bu hazır hale getirdiğimiz askıları, sapları çantamıza dikelim. Birleştirmeleri daha sonrasında yapalım. Şimdi zaten bir tanesini şöyle ucunda ip bırakmıştık dikmek için. İpimize iğnemizi geçiriyoruz. Burada 6 tane sık iğne var biliyorsunuz. O yüzden sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sıraya tam denk gelecek. Buradan da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da buradan olsun. Bu şekilde hizalayıp dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle alayım. Yamultmadan. Şöyle denk gelecek. İğnenin bakın dibinin arka tarafından dikiyorum. Çünkü benim iğnem etamin iğnesi değil. O yüzden bu ipi hep takılıyor. Yani şu kadar bu ipi geçirebileceğim bir etamin iğnem yok maalesef. Daha küçükler. O yüzden bu iğneyle yapıyorum. Takılmasın diye de arka kısmından geçiriyorum. Bakın bu şekilde de dikiyorum. Daha sonra bu şekilde devam ettiriyorum. Böyle diktiğim için de dışarıdan belli olmamış oluyor.
Aynı şekilde burayı da buradan 6 tane sayacağım sık iğne. 6 tane sık iğneyi bırakıp ip takacağım yeni iğnemi ve burayı da dikeceğiz arkadaşlar. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi bir de askı yapalım çantamıza istiyorum. İstersek elimizde tutarız, istersek askı yani omzumuza takarız, söyleyemedim. Çapraz bir askı olur. Şimdi şöyle benim elimde bu şekilde yaylı halkalar var. Hatta bu kalpli, çok tatlı. Şimdi bunu alıyorum. İpimi de alıyorum. Şu kısmından geçiriyorum ve hemen zincir çekmeye başlıyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basit bir askı yapacağım. 11, 12, 13, 14. Evet arkadaşlar, toplamda 130 tane zincir çektim. 105 santime denk geldi bu çekmiş olduğum 130 tane zincir. Bakın şu an 130. zinciri çektim. Diğer halkamı alıyorum ve onun da aynı şekilde yuvarlak kısmına batıyorum. Ve sık iğne yapıp burayla da birleştiriyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve çekmiş olduğum her zincire batarak sık iğne yapıyorum. Bu 130 tane zincirime sık iğne yapacağım yani. Evet, sık iğnelerimi de bitirdim. Bir tane zincir çekiyorum ve artık burada ipimi kesiyorum. Evet, şimdi bu askım içinde yine aynı şekilde etrafını peluş ipimle gideceğim. Yine takıyorum sık iğneye ipimi. Her sık iğneme batıp bu sefer peluş ipimle sık iğne yapacağım. Bir sırada bu iple sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir sırada bu iple sık iğne yapacağım. Sona kadar geleceğim. Sonra burayı döneceğim ve şu kısma da yine yapacağım. Evet arkadaşlar, bakın etrafını sık iğne ile döndük. Aynı sap kısmında yaptığımız mantık. Burada çift kat ip kullanmıştık ve ilmek kaydırma yaptıktan sonra sık iğne yapmıştık. Burada çift kat ip kullanmadık, tek kat kullandık. İlmek kaydırma yapmadık. Direkt etrafının tamamına sık iğne yaptık. Şimdi sona geldim. Şöyle batacağım ve tamamlayacağım. Ve artık çantanın bütün parçaları hazır olmuş oldu. Bir tane zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Şimdi geldik çantayı birleştirmeye. Birleştireceğiz ve tamamen bitireceğiz çantamızı. Böyle aradan biraz yürüttüm. Bir de burada hemen bir düğüm atıyorum tekrar. Sonra ipi tamamen kesiyorum. Evet, askımız da hazır. Şimdi birleştirme işlemini yapacağız. Birleştiriyorken yine sık iğne ile birleştireceğiz. İpimizi çift kat ip olarak kullanacağım. Tek kat da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ben biraz daha pofidik pofidik dursun istediğim için yapıyorum bunu. İç yüzümüzü şöyle çevireyim.
Şimdi burası bakın sık iğne olan kısmı çantanın ağız kısmına denk gelecek. Evet, şöyle çevireyim. Sık iğne olan kısım ağız kısmına dediğim gibi ve sık iğne yardımıyla birleştireceğim için önce büyük çantanın gövde kısmına ilk sık iğneme batıyorum. İpimi alıyorum. Battığım yerden çıkarıp bir tane zincir çekip buraya sabitliyorum. Daha sonra yine aynı yere batıyorum tekrar. Yan parçamın da ilk sık iğnesine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sık iğneleri üst üste denk getiriyorum ve iki parçaya aynı anda batıp tekrar sık iğne yapıyorum ve bu şekilde birleştirme işlemini yapmış oluyorum. Bakın böyle. Öndeki parçanın sık iğnesi, arkadaki parçanın sık iğnesi. İkisini aynı anda batıp sık iğne. Evet, bu şekilde. Bakın böyle duracak. Evet, birleştirme işlemimize devam ediyorum. Bakın şöyle geldim. Aynı şekilde sık iğneleri takip ederek devam ettiriyorum birleştirmemi. Evet arkadaşlar, çantamın birleştirme işlemleri de bitti ve çantam hazır. Bakın yan taraflarını, askılarını da taktım. Dilerseniz astarlayabilirsiniz ki astarlarsanız daha uzun ömürlü kullanırsınız. Makineye tıp yıkayabileceğiniz çantalardan da bir tanesidir. Bakın bu şekilde gerçekten çok çok güzel bir çanta oluyor. Ribon ipin tamamı bitmedi. Çok az miktarda kaldı. 400 gramlık ipim vardı biliyorsunuz. Yani 370 gram kadar ip kullandım. Bakın kalan ipi de şöyle göstereyim. Bu kadar da bir ip kaldı. Ama bu peluş ipin tamamı bitti. Bir yumak yetti. Fazla yetti. Yani rahat bir şekilde. Bu şekilde oldu. Evet, bu şekilde gösterirsem daha da net olur. Bakın gerçekten çok güzel bir çanta oluyor. Örecek arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Tam da bu zamanın çantası. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tam bu sezonun çantası. Gerçekten çok güzel bir çanta oldu. Son olarak ölçüsünü, şu an bitmiş halinin ölçüsünü de göstereyim. Zaten askı uzunluğunu söylemiştim. 105 santimdi. Çantanın bu şekilde bitmiş hali 28 santim. Pardon. Şöyle tutalım. Pardon, 25 santim. Yüksekliği de tam 18 santim oluyor arkadaşlar. Hem çok güzel, hem kullanışlı, hem de şık bir çanta oldu. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.